Evet sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu sefer çok sevdiğim bir bölgedeyim. Datça'ya geldik. Niye geldim Datça'ya? Çünkü Datça'da Badem Çiçeği Festivali var. Evet, Datça Badem Çiçeği Festivali vardı. Ben de bu aylarda açan o muhteşem badem ağaçlarını ve bembeyaz çiçeklerini görmeye Datça'ya geldim. Badem de badem ağacı da doğanın sayısız mucizelerinden biri. Bu ağaçların çiçeklerini açtığı bu dönemde onlarla yan yana gelirseniz tabiatın armağanı bu güzelliğe şahit olarak hafızanıza çok güzel görüntüler kaydetmiş olursunuz. Badem ağacı yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. İlkbaharda çiçeklerini açıyor ve bu çiçekler yaz sonuna doğru sert kabuk içindeki badem meyvesine dönüşüyorlar. Bu festivali ziyaret etmeye geldim. Gelmeyeli buraya uzun zaman olmuştu ama festivali duyunca hem tekrar burayı görmeyi hem de festivalde ne var ne yok onlara bakmayı istedim. Datça'ya geldim. Festival bu sefer biraz çeşitli ve farklı açıkçası. Datça'nın birçok bölgesine festival noktaları konuşlandırmışlar. Palamutbükü'ne, Reşadiye'ye, Eski Datça'ya, Datça Merkez'e birçok noktada festival alanları var. Ve bu festival alanlarında eğlenceler, hediyelik eşyaların sergilenmesi gibi etkinliklerle turistlere hizmet veriliyor. Bugün bunu gözlemledim. Birazdan da size bunlarla ilgili görüntüleri göstereceğim. Festival tabii ki badem ağacının çiçek açma dönemine denk getiriliyor. Öyle ki bu ağaçlarla fotoğraf çektirmek gelen turistlerin ilk işi neredeyse. Festival ilçeye hareket getirmiş. Datça'nın en turistik yeri olan Eski Datça'da tabii ki bu yoğun talepten nasibini almış. Datça bu dönemde oldukça kalabalık.
Festivale gelen insanların gayet keyifli vakit geçirdiğine tanık oluyorum. Eski Datça gibi ilçe merkezinde de festival nedeniyle yoğun bir kalabalık mevcut. Ne var Datça Badem Çiçeği Festivali'nde? Biliyorsunuz Datça bademiyle meşhur. Şehrin içinde gezerken bademin her türlü ürününü bulmanız mümkün. Badem kolonyasından tutun, badem çiçeğinden, badem şerbetinden, bademli dondurmadan, bu gibi aklınıza gelebilecek her şeyin bademlisini yapmış bu arkadaşlar ve turistlere satıyorlar açıkçası. Bugün de Datça Festivali'nde bu tip ürünleri çokça gördüm. Festival alanlarında neler vardı? Hediyelik eşyaların çokça satıldığı ve çeşitli sanatçıların sahne aldığı eğlenceli ortamlar gördüm ben. Büyük şehirlerden çokça turist gelmiş buraya festival için. İzmir'den, Antalya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan bu koca turist otobüsleri gelmişler ve eski Datça'da, Datça'nın içinde tamamıyla yoğun bir kalabalık oluşturmuşlar. Festivale özel bir durum nedeniyle. Festivalin güzel geçtiği izlenimine kapıldım ben. 4 gün sürüyor festival. Bu akşam da yine bir sanatçımızın konseri olacak Datça merkezdeki konser alanında. Datça'ya gitmek zordur derler. Denildiği kadar da vardır. Ancak her ilçede olduğu gibi festival burada da epey bir harekete neden olmuş doğrusu. Festival bir yana dursun, doğanın yaptığı şovu izlemek de son derece keyifli.
Bembeyaz açan çiçekler ağaçların üzerine serpilmiş karlar gibi dururken doğa kendine bir kez daha hayran bırakıyor beni. Anadolu'nun her noktasının ayrı bir özelliği olduğunu ve bu inanılmaz coğrafyaya hayran olduğumu bir kez daha anlıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Festivalle ilgili görüntüleri sizlerle buluşturmaya çalıştım. Datça güzel. Bu mevsimde biraz serin ama turistler oldukça ısıtmış Datça'yı gördüğüm kadarıyla. Diğer videoda artık ülkenin başka bir noktasının başka bir bölgesini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, dönüş yolundayız. Bakmayın Datça'ya geldiğinizde gayet soğuk ve nemli bir havadayız. Datça gazozu aldık Datça'dan çıkarken. Burada bir sloganı var Datça gazozunun. Dadını dadan bilir diye çok manalı bir sloganı var. Herkese tavsiye ediyorum.